Merhaba Kadınlar Sitesi üyeleri. Ben örgü admini Hatice. Bugün sizlerle fıstıklı süpürge örneğe başlayacağız arkadaşlar. Bazıları tarak örneği de diyor buna. Genelde fıstıklı süpürge örneği diye geçiyor arkadaşlar bu örnek. Şimdi arkadaşlar bu ipi ben Nako'nun rekor ipiyle ördüm. En incesiyle diyeyim. Krem renginde bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi başlayacağımızda Alize'nin Angora Gold ipinden başlayacağım. Daha da ince bir iple öreceğim arkadaşlar. Bu modeli ne kadar ince iple örürseniz o kadar güzel olacaktır. Model şöyle arkadaşlar. Şu kısmı 15 ilmek üzerine 5 ilmek de bu haraşosu 20 ilmek. Bir örnek 20 ilmek demek arkadaşlar. Önleri veya arkayı ayarlarken 20 ve katları diye ayarlayın. Önlerde bir de şu ön patta kaç tane haraşo veya lastik yapacaksınız onu ilave edin arkadaşlar. Mesela ben bu iki örneği çıkartabilmek için 20 ilmek burası, 20 ilmek de burası. 6 ilmek de buraya attım. 46 ilmek olarak başladım arkadaşlar. Şimdi aynı bu şekilde yine iki tane örnek çıkartalım yan yana. 46 ilmek olarak başlayalım. Bu sefer Alize'nin Angora Gold tipinde başlıyorum. Daha da ince bir iple başlayacağım. Ve 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. Yine aynı şekilde ben şöyle başlama ipini iki katlı olarak yaptım. İşaret parmağımın üzerine halka yaptım. Ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle iki şişimin üzerine ilmeklerimi atmaya başladım. Altına haraşo yapmayacağımız için arkadaşlar böyle başlamanızı tavsiye ederim. Eğer yapamıyorsanız düz de başlayabilirsiniz. Şöyle işaret parmağının üzerine iki katlı yaptığımız ipi şöyle arka kısmından bir ilmek örüyoruz. Bir tane de düz olarak ön tarafından örüyorum. Bir arka kısmından bir de ön kısmından başlıyorum arkadaşlar. Bunu örneklik çıkardım arkadaşlar. Ben bunu da aynı şekilde başladım. Alt kısmı gayet güzel oldu. Dediğim gibi hani yapabilirseniz bu şekilde başlayın. Yapamıyorsanız da düz olarak da başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir çeyizlik yeleğe 38-40 beden yeleğe önler 4 örnek olacaktır diye düşünüyorum. 4 örnek olması için de arkadaşlar bir örnek 20 ilmek, 20, 40, 60, 80 ve ön pat. 6 ilmek, 7 ilmek kaç ilmek yaparsanız ön patı da ilave edip o şekilde başlayabilirsiniz. Siz sorularınız varsa yorum bölümünden de yazabilirsiniz. Ben şu iple şu beden yapacağım diye sorarsanız ben size oradan da yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bu şekilde 46 ilmek olarak başlayacağım ben. Dediğim gibi iki örnek yapacağım ve ön patı da 6 ilmek olarak yapacağım. İsterseniz siz kaç ilmek isterseniz o kadar yapabilirsiniz ön patı. Lastik de yapabilirsiniz. Ben haraşo ördüm arkadaşlar. İsterseniz lastik olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar 46 ilmeğimizi başlayalım. Şimdi 46 ilmeğimi attım. Hemen birinci sırada örgünün ön yüzünde örnek yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce şu kenardaki 6 ilmek haraşomu örüyorum. Dediğim gibi siz kaç ilmek yaparsanız o kadar haraşonuzu örün. İsterseniz şöyle önce benim gibi bir örnek çıkartın, örneği görün. Sonra gerçek yeleğe başlayabilirsiniz arkadaşlar. Öyle sizin için daha da iyi olacaktır. 6 ilmek ön pattaki haraşomuzu ördük. Bir tane düz örüyoruz. Bir tane de hemen şöyle şişe dolayarak artma yaptım arkadaşlar. Bir tane daha düz örüyorum. Şimdi şuradaki tarak denmesinin sebebi de şu arkadaşlar. Şunun tarağın dişlerine benzediği için tarak örneği de deniyor. Şu tarak kısmını başlayacağım. Şimdi ilk şu düz ilmeğimi ördüm. Arada iki tane ters ilmek var arkadaşlar. İki tane ters örüyorum. Bir tane düz. İkinci tarak dişimi şuradaki dişi başlıyorum. Bir tane düz. Arada iki tane ters. Bir düz. İki ters örüyoruz. Tekrar bir düz. İki ters yapıyorum. Şimdi bir düz yapıyorum. Beşinci tarak dilimim diyeyim. Şuradaki düzü ördüm arkadaşlar. Bir tane daha şişme dolayarak artma yapıyorum. Ve bir düz daha örüyorum. Buraya kadar arkadaşlar 15 ilmekle başladım. Şurada iki kenarda 2 ilmek arttırdım. Sağda ve solda diyeyim. Tarakların sağında ve solunda. Şu anda 17 ilmek oldu arkadaşlar orası. Hiç eksiltme yapmadım. Arada 5 ilmek haraşon var. Onları örüyorum. 3,
4, 5. 5 tane haraşoyu ördüm. İkinci örneğe başlıyorum. Bir tane düz. Hemen bir tane şişime dolayıp artma yapıyorum. Tarak örneğinin birinci düz örneği ilmeğini ördüm. Arada 2 tane ters. Bir tane düz. 2 ters. Bir düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Tekrar 2 tane ters. Bir tane düz. Beşinci tarak düzünü yaptım. Bir tane daha şişe dolayarak artma yaptım. Ve bir daha düz örüyorum. Kenarda 5 ilmek haraşom kaldı. Bu 5 ilmeği haraş olarak örüyorum. Ve döndüm. Örgünün arka yüzünde haraşolar haraşo olarak, tersler ters olarak, düzler düz olarak örülecek arkadaşlar. Hiç artma, eksiltme, hiçbir şey yapmıyoruz. Kenarda 5 ilmek haraşom var. Şuradaki 3 tane düz oldu arkadaşlar burada. Arka tarafında da yani 3 tane ters olarak öreceğim. 3 tane ters ördüm kenarda. 2 tane düz arka kısımdayım. 1 tane ters. 2 düz, 1 ters olarak arka yüzde örüyorum. Dediğim gibi düzler düz, tersler ters olarak örülecek arka yüzde. Haraşoları da haraşo olarak öreceğiz. Kenarda 3 tane ters ilmeğim var. Ve 5 tane haraşo örüyorum artık. Şurada tam orta kısımdayım. O 5 ilmek hep haraşo olacak arkadaşlar. Hiç değişmeyecek. İkinci örneğe başladım. 3 tane ters arka yüzde. 2 tane düz. 1 ters, 2 düz olarak devam edeceğim. Arka yüzde hiç arttırma yapmadım. Hep arttırmalarımızı örgünün ön yüzünde yapacağız. Şimdi döndüm. Örgünün ön yüzündeyim. Örgünün ön yüzünde arkadaşlar. Şu kenardaki 6 ilmeğimiz hep haraşo olarak devam edecek. 6 tane haraşoyu örüyorum. 4, 5, 6. Ve şimdi şuradaki düz ilmeklere sıra geldi. İlk sırada bir tane düz örmüştüm, artma yapmıştım. Bu sırada 2 tane düz örüyorum. Bir tane artma yapıyorum. Şişime doladım. Hemen bir tane artma yaptım. Ve tarak kısmına geldim. Burası hep aynı olacak arkadaşlar. Bir düz, 2 ters. Bir düz, 2 ters olarak burayı örüyorum. Çok gevşek örenler arkadaşlar bunu 2,5 numara şişle de örebilirler. İpimiz ince olduğu için. Ben 3 ile başladım. 2,5'la da örebilirsiniz. Çok şişinizi kalın tutmayın arkadaşlar. Ne kadar ince tutarsanız o kadar güzel olacaktır örgünüz. Şimdi şuradaki düz ilmeği ördüm. Burada hemen bir tane daha şişime dolayıp artma yaptım. Kenarda 2 tane düz ilmeğim var. Bir önceki seferde bir taneydi. Şimdi 2 tane düz ilmek oldu. Tam şurada kenarda arkadaşlar. Orta yerde 5 tane haraşom var. Beş haraşoyu ördüm. Yine ikinci örneğe başladım. 2 tane düz ördüm. Bir tane hemen şişe dolayarak. Şöyle arkadaşlar hemen şişin üzerine doluyorum ilmeğimi. Bir tane artma yaptım. Bir düz, 2 ters olarak tarak kısmını yapıyoruz. Bir düz, 2 ters. Zaten ilk sırada örneği düzgün bir şekilde başladığınızda zaten ilmeklere bakıyorsunuz. Düz mü örmeniz gerekiyor, ters mi örmeniz gerekiyor. Örnek meydana çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi şurasını 15 ilmek olarak baz alın. Şurası da 5 ilmek. Bir daha hiç saymanıza gerek yok arkadaşlar.
İsterseniz şuradan arttırdığınız ilmekleri sayabilirsiniz. Bir orasını saymak istiyorum derseniz. Şurada en son şuraya geldim. Şurada bir tane ilmek daha arttırıyorum. Şişime doladım. Kenarda 2 tane düz örüp 5 ilmek haroşamı örüyorum arkadaşlar. Artmalarımız hep orada olacak. Bakın hiç eksiltme yapmadım. İlk başladığımızda şurası 15 ilmekti. Sağdan ve soldan birer artma yaptık. 17 ilmek oldu. Bu sırada arkadaşlar şuradaki örnek 19 ilmek oldu. İlmekler artıyor diye endişelenmeyin. Öyle devam ediyor arkadaşlar örnek. Şurada toparlayacağız hepsini birlikte. 5. artma deliğinde toparlayacağım. Şimdi ilmeklerimiz çoğaldı arkadaşlar. Bir örnek dediğim gibi şu anda 19 ilmek oldu. 15 ile başladık. 19 ilmeğimiz var. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Haraşoları haraşo olarak, düzler düz, tersleri ters olarak örüyorum. Yani şu tarak kısmının arka tarafında bir tane ters, 2 tane düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bir ters, 2 düz olarak örüp başa kadar gidiyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar örgünün ön yüzündeyim. Bakın taraklarımız meydana çıkmaya başladı. Şimdi devam ediyorum ilmeklerimi arttırmaya. Kenarda 6 ilmek haroşo arkadaşlar. Haroşomuzu ördük. Şimdi 3 tane düz ilmeğim oldu burada kenarda. Tam şurada 3 tane düz ilmeğim oldu. Ve 3. artma deliğini yapacağım arkadaşlar. İsterseniz öyle de sayabilirsiniz. 1. artma deliğini yaparken bir tane düz ilmeğimiz vardı. İkincide 2 tane düzümüz vardı. Şu anda 3.'yü yapıyorum. 3 tane düz var arkadaşlar kenarda. Orta kısmı hep aynı. Bir düz, 2 ters olarak örülüyor arkadaşlar. Ve ilmeklerimiz her sırada çoğalıyor. 15 ile başladık. 15, 17, 19 ve 21 oldu arkadaşlar bu sırada. Dediğim gibi isterseniz sayarak devam edin. İsterseniz bakın şöyle örneği düzgün bir şekilde koyduğunuzda o zaten saymadan ilerleyecektir. Şuradaki düz ilmekler bu şekilde düz, tersler ters, düzler düz olarak tarak örneğine, tarak kısmına devam ediyoruz. Evet, şurada tarak kısmını yaptım. Burada bir tane artma ve 3 tane düz ilmeğim var. Arada 5 tane haroşom var. Tekrar 3 tane düz örüyorum ve 3. artma yapacağım arkadaşlar. Yani şöyle 1 2 3. tam şuradayım şu anda. 3 tane düz ördüm. Şişime bir defa doladım. Bir düz, 2 ters olarak örüyorum. Tarak kısmını yaptım. Şimdi tekrar işime bir tane daha doladım ve kenarda 3 tane düz ilmeğim kaldı. Düz ilmeğimi örüyorum ve 5 tane haroşo. 5 haroşoyu da örüyorum arkadaşlar. Örgünün arka yüzüne döndük. Arka yüzünde hiç artma, eksiltme, hiçbir şey yapmıyoruz. Haroşolar haroşo olarak örülüyor. Düzler düz, tersler ters olarak örülüp başa kadar gidiyoruz. Evet arkadaşlar, yine örgünün ön yüzündeyim. 4. artma deliğimizi yapacağız bu sefer. Şimdi kenardan ön pattaki haroşolarımızı örüyoruz arkadaşlar. Şu kısmı ben ön pat olarak diyorum. Orayı öyle düşünün. 4 tane düz ilmeğim var. Dediğim gibi 4. artma deliğini yapıyorum. 4 tane düz ilmeğim var. 4 düz ördüm. Bir tane hemen şişime doladım, artma. Ve ortadaki tarak kısmı arkadaşlar. Bir düz, 2 ters olarak tarak kısmını yapıyoruz. Bir dahaki sırada arkadaşlar eksiltmeye başlayacağız. Bu sırada da arttıralım. Normal bir şekilde arttırarak düzleri düz, tersleri ters olarak örerek gidelim. Bir dahaki sırada artma yapacağım. Şimdi ortadaki tarak kısmını ördüm. Bir tane daha şişime dolayarak artma yaptım. Ve kenarda 4 tane düz ilmeğim var arkadaşlar. Ve orta yerde 5 tane haroşom var. Tekrar 4 tane düz örüyorum.
Bir tane şişime doladım artma. Orta kısımdayım. Tarak kısmında bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters olarak orta kısmını örüyorum. Aslında kolay ve zevkli bir örnek arkadaşlar. Öyle hani göründüğü gibi zor bir örnek değil. Dediğim gibi ilk sırayı şuraya düzgün bir şekilde ilmeklerimizi başladığımızda zaten bir daha örnek kendisi gidiyor arkadaşlar. Kenarda da 5 ilmek haroşam var. Örgünün arka yüzüne döndüm. Yine aynı şekilde. Örgünün arka yüzünde hiçbir işlem yok arkadaşlar. Haraşolar haraşo olarak örülüyor. Düzler düz, tersler ters olarak örüp gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine örgünün ön yüzündeyim. 5. artma deliğimi yapacağım ve eksiltmelere başlayacağım arkadaşlar. Kenardan yine arttıracağım ama orta yerden de eksiltmeye başlayacağım. Şimdi 6 ilmek haraşomuzu örüyoruz. 5. deliğimizi yapacağımız için 5 tane düz var burada. 5 tane düz ilmeği örüyorum. Yine aynı şekilde şişe dolayarak bir tane artma yaptım. Bir düz ördüm. Bir de ters ördüm arkadaşlar. Burada şimdi 2 tane ters ilmeğim var. Şimdi öndeki ters ilmekle düz ilmeği ikisini birlikte örüp eksilteceğim. Ama düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Şuradaki tarak kısmının düz ilmeklerinin devam etmesi için aradaki tersin kaybolmasını istiyoruz. O yüzden arkadaşlar düz olarak 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir tane eksiltme yaptım. Bakın şuradaki düz ilmeğim devam edecek. Şimdi tekrar göstereceğim. Bir tane ters olarak ördüm. İlk önce birinci ilmek ters olacak arkadaşlar. İkinci ilmek düz olacak. İpi arkaya attım. 2 ilmeği birden düz olarak öreceğim. Şöyle sol taraftan taktım sağa doğru. 2 ilmeği birden düz olarak ördüm. Aradan ters ilmek kayboldu arkadaşlar. Düz ilmek devam ediyor hala. Bir tane daha ters ördüm. Tekrar ipi arkaya attım. Bakın önde ters ilmek var. Sonra düz ilmek var. 2 ilmeği birden düz olarak ördüm. Oradaki ters ilmek kayboldu. Tekrar. Bir tane ters var. Arada tersi ördüm. Dediğim gibi ilk önce ters ilmek olacak. Sonra düz ilmek olacak. İpi arkaya attım. 2 ilmeği birden düz olarak ördüm. Orada bir eksiltme yaptım. Bakın şöyle göstereyim. Düz ilmeklerim, taraklar hala devam ediyor. Şuradan eksilen aradaki ters ilmeklerden biri eksilmiş oldu arkadaşlar. O oradan kayboldu. Şu anda tarağımızın düzleri hala devam ediyor. Şimdi burada yine bir tane daha şişime doladım, artma yaptım. İkinci örneği de yavaş yavaş tekrar göstereceğim arkadaşlar. Kenardan arttırıyorum yine. Şu orta kısmının taraklarını sağından ve solundan arttırıyorum. Orta yerde eksiltmeye başladım. 5 ilmek haroşam örüyorum. Önemli yerlerini arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Yavaş yavaş gösteriyorum. Siz anlayamadığınız bir yer olursa yorum bölümünden de sorabilirsiniz. Ben oradan yardımcı olmaya çalışırım size. Şimdi 5 tane düz ördüm. Bir tane şişime doladım, artma yaptım. Bir tane düz ördüm. Bir tane de ters ördüm. Orta kısma geldim. İpi arkaya attım. Bakın birinci ilmek ters olacak. İkinci ilmek düz olacak. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm ve eksiltmemi yaptım. Dediğim gibi aradan tersler kaybolacak, düzler devam edecek. Tarak şeklinin devam etmesi için. Şimdi bir tane ters ördüm. İpi arkaya attım. Yine aynı şekilde düz olarak ördüm. Aradan ters ilmeği eksiltmiş oldum. Bir tane daha ters ördüm. İpi arkaya attım. Düz olarak ördüm. Bir ilmek daha eksildi. Tekrar bir tane ters ördüm. İpi arkaya attım. Düz olarak ördüm. Bakın şöyle göstereyim yakından. Burada ikişer tane ters ilmeklerimiz vardı. Şimdi birer tane kaldı ilmeklerimiz arkadaşlar. Bir düz, bir ters olarak kaldı ilmeklerimiz. Aynı lastik gibi kaldı arkadaşlar. Orada birer ilmek, terslerin birer ilmeklerini eksiltme yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bir tane daha artma yaptım. 5 tane düz olarak örüyorum kenarda.
Bu kenardaki arttırdığımız şu anda 5'er ilmek var arkadaşlar. O ilmeklerden örnek koyacağız. Bu tarakları bitireceğiz. En sonunda örnek bittiğinde bu tarak kısmı bitmiş olacak. Kenarda 5 tane haroşamı örüyorum arkadaşlar. Ve döndüm. Şuradan 1, 2, 3, 4 ilmek eksiltmişim arkadaşlar orta yerden. 4 tane ilmeği eksiltmişim. Her örnekten 4'er ilmek eksilttim. Örgünün arka yüzündeyim. Şu anda hiç hani artma, eksiltme hiçbir şey yok. Örnek arkadaşlar örgünün ön yüzünden oluyor hep. Arka yüzünde hiçbir şey yok. Arka yüzünde her zaman haraşoları haraşo olarak öreceksiniz. Tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Şu orta kısımda bir ters, bir düz ilmeklerim kaldı artık. Bu şekilde orta kısmı da bir ters, bir düz olarak örüp başa kadar gidiyoruz. Evet arkadaşlar, örgünün yine ön yüzündeyim. 6. artma deliğimi yapacağım ve eksiltmelerimi de yapacağım arkadaşlar yine. Kenardan haroşolarımızdan başlıyoruz arkadaşlar. 6 tane haroşomu örüyorum. 6. artma deliğim var. Yani kenarda 6 tane düz ilmeğim var demek. 6 tane düzümü örüyorum. Yine artmamı yapacağım arkadaşlar. Bir artma, bir düz. Şimdi burada arkadaşlar bir tane düz ördüm. İpim arkada. Şurada arada bir tane ters ilmeklerim var. Onları da kaybedeceğim. Şu düzleri hiç ellemiyorum arkadaşlar. Bu düzler tarak olarak devam ediyor hala. Yine aynı şekilde önde ters ilmeğim var. Arkada düz ilmeğim var. Bir artma yaptım ve bir düz ördüm. Hiç ters kalmayacak bu sırada. 2 ilmeği birden düz olarak örüyorum. Ve ters ilmekler bitti arkadaşlar. Şuradaki ters ilmeğim bitti. Devam ediyorum. Bu da aynı şekilde. 2 ilmeği birden örüyorum. Ve ters ilmek orada da yok oldu. Devam. Aynen. 2 ilmeği birden düz olarak örüyorum. Tersleri kaybettim arkadaşlar. Hiç ters ilmeğimiz kalmayacak. Tekrar. Bir kere daha. 2 ilmeği birden ördüm. Şu anda bakın. Şurada 5 tane ilmeğim var. 5'i de düz. Hiç ters ilmeğim kalmadı. Yine artma yapıyorum. Kenarda 6 tane düz ilmeğim var. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Orta yerde 5 tane haroşa ilmeğim var. Haroşa örüyorum. Onlar arkadaşlar yelek bitene kadar 5 haroşa olarak devam edecek. Tekrar 6 tane düz ilmeğim var. İkinci örneğe başladım. 6 ilmeği düz olarak ördüm. Bir tane artma yaptım. Bir tane düz ördüm. Bakın şurada hemen ters ilmeğim var. Bu ters ilmek gidecek buradan. 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum ve ters ilmeğim eksilmiş oluyor. Tekrar 2 ilmeği düz olarak hep düz olarak örüp eksilttim arkadaşlar. Bu da öyle. Tekrar 2 ilmeği düz olarak ördüm ve şu anda hiç ters ilmeğim kalmadı. İlmeklerimin hepsi düz olarak kaldı arkadaşlar. Bir tane artma yapıyorum ve kenarda 6 ilmek düz olarak örüyorum. Şimdi 5 tane haroşamı da örüyorum. Örgünün arka tarafına döndüm. Şimdi bu sefer örgünün arka tarafında da eksiltme yapacağız. Ve ilmeklerimiz 15 olacak arkadaşlar. Yine başladığımız noktaya döneceğiz. Şu orta kısımdaki, tarak kısmındaki ilmekler 15 üzerine başlamıştık. Yine 15 kalacak arkadaşlar. Kenardan 6 ilmek, şu anda örgünün arka tarafındayım, ters olarak örüyorum. 6 ilmek ördüm. Şu 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Örgün ön yüzüne düz olarak çıkacak. Bir tane burada eksiltme yaptım. Şu tarak kısmının tam ortasındaki şu 3 tane düz arkadaşlar. 3 ilmeği birden örüyorum. Tam ortada 3 ilmek birden ördüm. 2 ilmek daha eksilttim. Şimdi bir tane daha burada eksiltme yapacağım. 2 ilmeği birden örüyorum. Tekrar eksiltme yaptım. Şu orta kısımda 3 tane ilmeğim kaldı. Tarak kısmında diyeyim. 6 tane de kenarlarda düzlerim var. 15 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar burada. Şimdi burada 6 tane ters ilmeğimi örüyorum.
Bakın şöyle göstereyim. Artık örneğimiz tamamlandı. En son bir sıra fıstığını yapacağız ve örneğimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Birinci örnek bitmiş olacak. Şimdi 5 tane haraşom var. 5 haraşoyu örüyorum. 5 haraşoyu ördüm. Kenarda şu arttırdığım, bakın baştan beri tek tek arttırdığım 6 tane ilmeği örgünün arka yüzünde ters olarak örüyorum. 2, 3, 4. Bakın burada sayın arkadaşlar. Normalde şurada ilmekleri saymanıza gerek yok diyorum. Bu sırada ilmeklerinizi sayın. 5, 6. 6 tane ters olarak ördüm. Şimdi 2 ilmeği birlikte ters olarak örerek bir tane eksiltme yaptım. Tam orta kısımdaki 3 ilmeği birden örüyorum. 3 ilmeği birden ters olarak ördüm. 2 eksiltme de burada yaptım. Devam ediyorum. Tekrar 2 ilmeği birden örerek bir ilmek daha eksilttim burada. Şimdi burada 6 tane ilmeğim kaldı. İlmeklerimi burada arkadaşlar ilmeklerimizi 15 bırakacağız. Ona göre sayın arkadaşlar. Şurada altta falan hani yanlış arttırma, eksiltme bir şey yaptıysanız burada düzeltebilirsiniz. Şimdi tam burada fıstığın altında kalacağı için ona göre ilmeklerinizi ayarlayın. 15 olacak arkadaşlar. Bu sırada ilmeklerinizi sayın. 15'e örneğin başlangıç noktasına geri geldik. Şu anda tam ben 46 ilmek olarak başlamıştım. Şişimde tam 46 ilmek var. 15 burada ilmek var. 5 bu haraşayı zaten hiç ellemedik. 15 de burada ilmeğim var arkadaşlar. 6 tane de şurada ön batım var. Şimdi örgün ön yüzünde bu sırada fıstığımızı da yapacağız arkadaşlar. Şu anda örgün ön yüzündeyim. 6 ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. Şimdi 6 ilmekte düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Fıstık yapacağız bu sırada. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 6 tane düz ördük. Şu ortada tarak ilmeği örneğinden kalan 3 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Onları örmeden sağ taraftaki şişe geçiriyorum. Onları sonra öreceğiz. Yine öreceğiz arkadaşlar. Şöyle ipimi de arkadan dolaştırın arkadaşlar. Şöyle ipi arkaya atın. Öyle geçirin ilmeklerinizi. Burada bir tığ yardımıyla fıstık yapacağız arkadaşlar. Şimdi ipimizi arkadan geçirdik. 3 tane ilmeğimizi örmeden sağ taraftaki şişe aldık. 3. ilmeğin dibinden şöyle kendime tığla bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle onu kenara ayırayım. Şimdi ilmeğimizi 1 santimden biraz daha uzun uzattım. Tığımda tek ilmeğim var. Tığıma bir defa doladım. Aynı yere battım. 1. Bir daha doladım. 2. Aynı yere battım. 3. 4. 5. 6. Ve 7 oldu arkadaşlar. Ben fıstığı 7'li yapacağım. İsterseniz 10'lu da yapabilirsiniz. Yani bu çok oldu diyorsanız 5'i de yapabilirsiniz. Şu anda 7'li fıstık yaptım. Bütün ilmeklerin içinden geçirdim. Bir zincir örüp sıkıştırdım arkadaşlar. Şöyle fıstığımı öne aldım. Şimdi burada 3 tane ilmeğimiz vardı. Sağ şişe örmeden geçirmiştik onları. Onları geriye alıyorum. Onları öreceğiz. 3 tane ilmeğimi geri aldım. Şu fıstığın ilmeğini soldaki şişime taktım. Onu öreceğim arkadaşlar. Bir de şöyle fıstıkta şu anda bir ilmek var. Onu ayrıyetten örmeyin. İlmekleriniz çoğalır. O yüzden ikisini birlikte öreceğiz. Fıstıktaki ilmek ve ilk ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum arkadaşlar yine. Bakın ilmeklerinizi sayın diyorum. Burada 15 ilmek olacak. İlmekleri çoğaltmayın. 15 tane ilmeği ördüm. Şöyle fıstığımızı yaptık. Arada 5 tane haraşomuz var. Haraşomu ördüm. İpi arkaya attım. 6 ilmeği düz olarak örüyorum. Alt ilmeği düz olarak ördüm. Tam ortada 3 tane süpürge örneğinde veya tarak örneğinde 3 tane ortada ilmek var. İpim arkada. O 3 ilmeği örmeden sağdaki şişime taktım.
3 ilmeğin arkasından, örgünün de arkasından ipimi dolaştırdım. Şimdi oraya fıstık yapacağım. Tam 3. ilmeğin dibinden şuradan tığımı taktım. İpimle ördüm. Oradan bir ilmek çıkarttım kendime. Şöyle ilmeğin boyunu 1 santimden biraz daha uzun yaptım. Tığıma bir defa doladım. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 6 bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Ben 7'li yaptım fıstıkları. Ve 7. Tüm ilmeklerimizi tığda topladık. Hepsini bir defada ördüm ve bir zincir örüp sıkıştırdım. Şimdi fıstığı öne aldım. Şu örmediğim 3 ilmeği tekrar soldaki şişime geri takıyorum. Onları öreceğim. Şu fıstığın ilmeğini de soldaki şişime takıyorum. Dediğim gibi bunu ayrı örmeyin. Şu 3. ilmeğin ilkiyle fıstığın ilmeğini ikisini birlikte örün arkadaşlar. Düz olarak örüyoruz. Şimdi fıstığımızı da yaptık. İlk örneğimizi tamamladık arkadaşlar. Yine haroşalarımızı haroşa örüyoruz. Örgünün arka yüzünde 5 ilmek haroşa, orta yerde 15 tane ilmeğim var. Süpürge örneği yapacağım yine. İkinciyle başlayacağım. O 15 ilmeği de ters olarak örüyorum. 5 haroşa, 15 ters olarak ilmeklerimi örüp başa kadar gidiyorum. Arkadaşlar birinci örneğimizi tamamladık. Fıstıklı süpürge örneğimiz bu şekilde başlanıyor. Şimdi ben bir sıra daha öreyim. İkinci örneğe nasıl başlayacağınızı da göstereyim. Aynı şekilde arkadaşlar şu alttaki başladığımız gibi başlayacağız. Kenardan 6 ilmek haroşa olarak örüyoruz. Bir tane düz. Dediğim gibi birinci artma deliğini yapıyorsanız bir tane düz öreceksiniz. Hemen şöyle şişime dolayıp bir tane artma ve bir düz daha. Arada 2 tane ters var arkadaşlar. 2 tane ters. Bir düz. 2 tane ters. Bir düz. 2 ters. Bir düz. 2 tane ters. Orta kısımda hiç artma yok arkadaşlar. Bir düz. Şimdi bakın burada bir tane düz kaldı. Hemen şişime dolayıp bir tane artma yapıyorum. Bir düz daha örüyorum arkadaşlar. Şu anda 15 ilmekle başladım. Şu anda 17 ilmeğim oldu arkadaşlar. Aynı şekilde ilmekler artacak. 5. artma deliğini yaparken eksiltmeye başlayacağız arkadaşlar. 5 tane haroşayı örüyorum yine. Ve ikinci örneğe başlıyorum. Bir düz. Hemen bir tane şişime doladım artma. Bir düz daha. Arada 2 tane ters. Tarak kısmı başlıyorum. Bir düz. 2 ters. Bir düz. 2 ters örüyorum. Tekrar bir düz. 2 ters. Bir düz daha ördüm. Kenarda bir tane düzüm kaldı. Burada bir artma ve kenarda 5 tane haroşam arkadaşlar. Örnek bu şekilde yapılıyor. İnce iple de çok güzel durdu arkadaşlar. Pembeyle de pudra pembesiyle de çok hoş oldu bence. Bu açık renkle çok güzel duruyor arkadaşlar. Bu örnek ince iple ve açık renkle çok güzel duruyor. Kremle de güzel oldu. Kremi arkadaşlar Nakono Rekaro ile ördüm. Pembeyi de Alize'nin Angora Gold ipiyle ördüm. Siz hangini beğenirsiniz o şekilde başlayabilirsiniz. Sorularınız varsa yorum bölümünden sorabilirsiniz. Ben sizlere oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.